Koyunhisar Ovası'nda Bizans'ın imparatorluk ordusunu dize getiren Osman Gazi artık sadece bir uçbeyi değil, devlet kuran bir liderdi. Ancak önünde son ve en büyük bir engel duruyordu. Prusa, yani Bursa. Osman Bey biliyordu. Bursa'nın surları kalın, savunması güçlüydü. Bu şehir kılıçla, ani bir hücumla alınamazdı. Tarihe geçecek sabır dolu o büyük stratejiyi çizdi. Şehri ablukaya alacağız, nefessiz bırakacağız. Ancak Osman Bey'in Bursa'yı tehdit ettiğini gören bölge tekfurları 1303 yılında son bir umutla ittifak kurdu. Kestel, Kite ve Adranos tekfurları ordularını Yenişehir yakınlarındaki Dimboz'da birleştirdi. Hedefleri Osmanlı'yı yok etmek ve Bursa üzerindeki baskıyı kırmaktı. İki ordu Yenişehir yolundaki Dimboz geçidi yakınlarında karşı karşıya geldi. Bizanslılar bu kez çok kalabalıktı. Ancak Osman Gazi, Dimboz meydanında sadece kılıcını değil, askeri dehasını da konuşturdu. Bizans ordusunun sayıca üstün olmasına rağmen Osmanlı ordusu coğrafi avantajı doğru bir şekilde kullandı. Savaşın ilk safhalarında Bizans kuvvetleri üstünlüğü ele geçirmişlerdi ve Osmanlı kuvvetlerini oldukça zorlamışlardı. Ancak Osman Gazi uyguladığı taktiklerle savaşın seyrini değiştirdi. Etrafta gizlediği alpleriyle Bizans akınlarını yavaşlattı, ardından düşman hattını geri çekilmek zorunda bıraktı. Nihayetinde Bizans kuvvetleri daha fazla kayıp vermemek için mağlubiyeti kabul edercesine ricat etseler de Osman Gazi tüm orduyu bertaraf etmek için Bizans kuvvetlerini Dimboz Boğazı'nda kıstırdı. Dimboz Boğazı dar ve kontrolsüz bir geçişe el vermeyecek kadar zor bir dar boğazdı. Bizans kuvvetleri boğazın kaçışa elverişli olmaması nedeniyle bu bölgede sıkıştı ve iki ordu da burada bir ölüm kalım savaşına giriştiler. Şiddetli ve uzun geçen savaşı Osmanlı ordusu kazandı, lakin büyük bir bedel ödedi. Osman Gazi'nin İnegöl fethinde şehit olan ağabeyi Gündüz Bey'in oğlu Yiğit Komutan Aydoğdu Bey bu meydanda şehit düştü. Yeğeninin kaybı Osman Bey'in yüreğini dağlasa da zaferin bedeli kanla ödenmişti. Savaş sonunda Kestel tekfuru meydanda öldürüldü, Kite tekfuru ise oradan kaçmaya çalıştı. Ancak Osman Gazi'nin öfkesi dinmemişti. Peşinden gidildi, tekfur yakalandı ve Kite Kalesi önünde infaz edildi. Böylece Kestel ve Kite tekfurlarının öldürülmesiyle boş kalan bu kaleler kısa sürede fethedilerek Osmanlı topraklarına katıldı. Bu zafer, Bursa'nın dış dünyayla olan son bağını da kopardı. Artık meydan savaşları bitmiş, sabır savaşı başlamıştı. Osman Gazi Bursa'yı zorla değil, zamanla fethedecekti. Şehrin kapılarını tutmak için iki büyük kuşatma kulesi inşa ettirdi. Birine yeğeni Aktimur'u, diğerine Sadık Komutanı Balabancık'ı yerleştirdi. Emir kesindi. Bursa'da kuş uçmayacak, kervan bile girmeyecek. Bursa kuşatmasının devam ettiği yıllarda Harmankaya Kalesi'nin hakimi olan tekfur Köse Mihail, daha önce Bilecik ve İnegöl fetihlerinde Osman Gazi'ye yardım etmiş ve yıllar geçtikçe bu yardım dostluğa dönüşmüştü. Osman Gazi'nin daveti üzerine İslamiyet'i araştıran ve kabul eden Köse Mihail, Abdullah adını alarak Osmanlı hakimiyetine girmişti. Böylece Harmankaya Kalesi de tek bir damla kan bile dökülmeden alınmış oldu. Aradan yıllar, mevsimler geçerken Bursa kuşatması tam 10 yıla aşkın süre devam etti. Bu süre zarfında Lefke, Mekece ve Akhisar kalelerini 1313 yılında fetheden Osman Gazi, 1320'lere geldiğinde at sırtında geçen bir ömrün sonunda yorgun düşmüş, gut hastalığına yakalanmıştı. Artık kılıç tutan elleri ağrıyor, uçlarda nice yurtlar gezen ayakları onu taşımıyordu. Ama gözlerindeki ateş sönmemişti. Orduyu ve beyliği oğlu Orhan Bey'e devretti. Bu bir son değil, yeni bir başlangıcın işaretiydi. Osman Gazi uzaktan parlayan Bursa'nın o gümüşlü kümbetine bakarak oğluna meşhur vasiyetini verdi. "Oğul, o şehri almadan geri dönme. Beni o gümüşlü kümbetin altında göm. Adaletten ayrılma ve bu sancağı daha ileriye taşı." Söğüt'te bir çadırda başlayan rüya, şimdi imparatorluğun kapısındaydı. Osman Gazi, geride zafere susamış bir ordu ve fethedilmeyi bekleyen bir başkent bırakarak tarih sahnesinden çekiliyordu. Osman Gazi Savaşları serimizin sonuna geldik. Bursa'nın fethiyle başlayacak olan Orhan Gazi Fetihleri serimiz için bizi takip edin. Videoyu beğenmeyi ve Evren Tarihi'ne abone olmayı unutmayın.